Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Hyundai Ioniq 5. Tamam, artık elektrikli otomobillere iyice alıştık. Benzinin litre fiyatını bırakıp otomobiller kaç saatte kaç kilowatt enerji harcıyor, bunu bile hesaplar olduk. Şimdi elektrikli otomobillere karşı halen daha ön yargısı olanları bile kendine hayran bırakacak tasarımıyla yeni Ioniq 5 karşımızda. Yeni Ioniq 5'i yakından tanımadan önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdikleriyle paylaştıkları için şimdiden teşekkür ediyorum. Hyundai Ioniq 5 ilk kez 2019 yılında Frankfurt'ta konsepti tanıtılan 45 konsept modelini temel alıyor. Hyundai-Kia ortak çalışması eGMP platformu üzerinde yeni Kia EV6 ile birlikte üretilen Ioniq 5, tasarım konusunda kardeşinden bir hayli ayrılıyor. Tasarımında Güney Kore'nin ilk seri üretim otomobili Hyundai Pony'den ilham alınıp ilklere vesile olması umulan yeni Ioniq 5'e önden baktığımızda büyük kaputun ucunda yan yana kare formunda farları görüyoruz. Alt tarafında V şeklinde şerit led farlarla farkını ortaya koyan Ioniq 5, sinyal lambaları ve gündüz ledlerinde aynı hazneyi kullanıyor. Farların arasında farlar kapalıyken tek parça gibi görünmesini sağlayan siyah trim parçasına yer verilmiş. Üzerindeki aktif hava girişlerine sahip ön tamponda difüzöre benzeyen parça dikkat çekiyor. Plakasız haldeyken oldukça karizmatik görünen ön tasarıma benden bir artı puan geliyor. Yeni Hyundai Ioniq 5'in beni benden alan jantları ve sıra dışı profil tasarım detaylarına gelin hep birlikte bir göz atalım. Yeni Ioniq 5'in profiline geçtiğimizde ne kardeşi EV6'ya ne de diğer Hyundai modellerine benzememesi dikkatimizi çekti. Öne ve arkaya bir hayli yaslanmış tekerleri dingil mesafesini uzatırken tasarımında farklı görünmesine neden olmuş. Buna ek olarak ön tampondan başlayıp teker üstlerinden efektif şekilde geçip arkaya uzanan dodikler de yeni Ioniq 5'e crossover havası katmış. Gövdesine geldiğimizde ise ilk kez yeni Tucson'da gördüğümüz parametrik dinamikler adının verildiği birbirini kesen çizgilerden oluşan tasarımı görüyoruz. Kapı kollarının da bir hayli havalı olduğu profilde benim göz bebeğim jantları oldu. Parametrik piksel tasarımına sahip 20 inç büyüklüğündeki bu jantlar aerodinamik olarak en iyi performansı sunarken benden de yıldızlı bir artı puan almayı başardı. Renk konusunda da cömert davranan Hyundai, yeni Ioniq 5'te kullanabileceğiniz 9 farklı dış renk seçeneğini beğeninize sunuyor. Yeni Ioniq 5'in en az ön tarafı kadar etkileyici görünmeyi başaran arka tasarımını incelemeye hazır mısınız? Yeni Ioniq 5'in arka tarafına geçtiğimizde ilk dikkatimizi çeken detay pikselli stoplar oldu. Yüzlerce minik kutunun birleşiminden oluşan bu stoplar yeni Ioniq 5'in arka tasarımının ikonik hale gelmesini sağlamış. Ön farlar yandığında açılan led farların benzerinin arka tarafta da bulunması ise tasarımı tamamlayan detaylar arasında bulunuyor. Elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının merkezinde Hyundai logosu, led stopların merkezinde ise model isim yazısına yer verilmiş. Uzay filmlerinden çıkmışçasına bir duruşu olan arka tarafta tamponun üzerinde plaka boşluğu yer alıyor. Geneline bakıldığında yeni Ioniq 5'in arka tarafı benden tam puan almayı başardı. Yeni Ioniq 5 boyutlarıyla kompakt crossover SUV segmentinin beklentilerinden çok daha fazlasını karşılamayı başarıyor. Yeni Ioniq 5 4635 mm uzunluğuyla yeni Tucson'dan 135 mm daha uzun, 1890 mm ile yeni Tucson'dan 25 mm daha geniş ve 1605 mm ile yeni Tucson'dan 45 mm daha alçak boyutlar sunuyor. Görünen köyün kılavuz istemediği dingil mesafesinde ise 3000 mm ile yeni Tucson'dan tam tamına 320 mm daha uzun dingil aralığına sahip. Yeni Ioniq 5'in sade fakat işlevsel özellikleriyle ön plana çıkan iç mekanını hep birlikte incelemeye hazır mısınız? Yeni Ioniq 5'in elektrikli olarak açılan kapı kollarından geçip kabine ulaştığımız anda dış tasarımın yansımalarının iç mekanda da devam ettiğini görüyoruz. Isıtma ve soğutma özelliklerine sahip hafızalı koltuklarına oturduğunuzda
karşınızda benim anlam veremeyip hiç beğenmediğim direksiyon simidini görüyoruz. Üzerinde marka logosunun bulunmadığı bu ısıtma özelliğine sahip direksiyon simidi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Onun hemen arkasında ise 12 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Grafiklerini, rengini ve temasını benim çok beğendiğim bu ekran üzerinden çeşitli animasyonlarla yeni Ioniq 5 hakkındaki tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Onun arkasında ise head-up display ekranına yer verilmiş. Tek parça halinde tasarlanmış bu konsolun devamında yine 12 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Hyundai kalitesini sonuna kadar gösteren bu ekranında dokunmatik hassasiyeti gayet başarılı. Buna ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarına da bu ekran üzerinden erişebiliyorsunuz. Ekranın hemen altında ise ince formuyla havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Onun devamında dokunmatik olmasıyla yenilikçi görünen klima kontrol ünitesini görüyoruz. Vites seçim kumandası ise direksiyonun sağ tarafına yerleştirilmiş. Ortada bir şaft tünelinin bulunmadığı kabinde bir adet USB ve 12 volt soket girişiyle küçük eşya gözü tabana yakın yerde bulunuyor. Devamında ise bir ada şeklinde dizayn edilmiş 2 adet bardaklık, 2 adet USB bağlantı noktası ve büyükçe bir eşya gözü yer alıyor. Konsolun geneline bakıldığında gayet kullanışlı görünen iç mekanda gereksiz hiçbir tasarım yok. Buna ek olarak iki yan açılan perdesiyle panoramik cam tavanda iç mekanın daha havadar olmasına katkı sağlıyor. Yeni Ioniq 5'in arka tarafına geçtiğimizde ise uzun dingil mesafesinin meyvesini alıyoruz. En az ön koltuklar kadar konforlu görünen arka tarafta ısıtma özelliği de sunuluyor. Buna ek olarak ileri geri oynayarak bagaj hacmini de artıran arka koltuklar benden tam puan almayı başarıyor. Arka yolcuların konforu içinse orta konsol üzerinde küçük eşya gözü ve 2 adet USB bağlantı noktası sunuluyor. Bagaj hacmi konusunda da birçok büyük boy SUV modeline taş çıkaracak olan yeni Ioniq 5'te arka koltuklar normal konumundayken 527 litre, arka koltukları yatırdığınızda ise 1587 litre hacim sunuluyor. Bagaj konusunda da cömert davranan yeni Ioniq 5'in ön kaputu altında 57 litre hacminde ikinci bir saklama alanı da bulunuyor. Peki yeni Ioniq 5'ten en fazla zevk almanızı sağlayacak sürücü yardımcı özellikleri neler? Yeni Ioniq 5'te üzerinde geliştirildiği eGMP platformunun getirdiği birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği sunuluyor. Buna ek olan Hyundai Smart Sense güvenlik özellikleriyle şerit değiştirme yardımlı otoyol sürüş yardımı, akıllı seyir kontrolü, şerit takip yardımı, şerit dışına kaymaları önleyen şeritte kalma yardımı, yol üzerindeki hız tabelalarını okuyan akıllı hız sınırı yardımı, uzun far asistanı, kör noktanızdaki araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta görüş monitörü ve daha birçok güvenlik özelliğine yeni Hyundai Ioniq 5'te sahip olabilirsiniz. Şimdi gelin yeni Ioniq 5'in tamamen elektrikli motoru ve sürüş menzil detaylarını hep birlikte öğrenelim. Yeni Hyundai Ioniq 5'te şu an için 58 ve 72.6 kWh olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuluyor. Her iki motorunda ister 2 ister 4 çeker olarak satın alınabilmesi ona bir artı puan daha kazandırıyor. Giriş seviyesinde yer alan 125 kW'lık yani 167 beygir güç, 350 Nm tork üreten 58 kWh'lik motor bulunuyor. Aynı motoru 4 tekerden çekiş sistemiyle satın alırsanız güç değerleri 231 beygir güç, 605 Nm tork olarak değişiyor. İkinci sırada ise 160 kW yani 214 beygir güç, 350 Nm tork üreten 72.6 kWh'lik motor yer alıyor. Yine bu motorun 4 tekerden çekişli versiyonunda ise güç 225 kW yani 301 beygir güç, 605 Nm torka çıkıyor. Bu motorları sadece 5 dakika hızlı şarj yaparak 100 km uzunluğunda menzile sahip olabilirsiniz. 300 kW'lık bir şarjla şarj ettiğinizde ise sıfırdan %80'e 18 dakikada dolum yapılıyor.
Yeni Ioniq 5 tam dolu bataryalarıyla 481 kilometre uzunluğunda sürüş menzili sunuyor. Şu an Avrupa'da satışta olup ilerleyen dönemde Türkiye'de de satışa sunulacak olan yeni Ioniq 5'e 41.900 euroya sahip olabilirsiniz. Yeni Hyundai Ioniq 5'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Ioniq 5'in dış tasarımını gerçekten beğendim. Fakat aynı şeyi iç tasarım için söyleyemeyeceğim. O direksiyon simidini unutmak mümkün değil. Peki siz yeni Hyundai Ioniq 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Ioniq 5 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.